Bu hafta İran gezimize İsfahan eyaletinin yönetim merkezi, aynı zamanda ülkenin en turistik şehri olan İsfahan'la devam edeceğiz. Safeviler ve Selçuklular gibi Türk devletlerine başkentlik yapmış, tarih boyunca edebiyat, sanat ve felsefenin merkezi olmuş, Nıfs-ı Cihan lakabıyla dünyanın yarısı anlamında güzelliğinin dünyaya bedel olduğu ifade edilen bu tarihi şehirde ilk olarak Safeviler döneminde Şah Abbas tarafından yaptırılan, içinde Yavuz Sultan Selim ile yapılan Çaldıran Savaşı'nın da betimlendiği duvar resimlerinin yer aldığı Cehel Sütun Sarayı'nı göreceğiz. İsfahan'a ait lezzetleri tadacağımız öğle yemeğinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük 3. şehri olan İsfahan'da Culfa Ermeni Mahallesi'ni gezip burada yaşayan Ermenilerin yaşamları ile ilgili bilgiler edinmeye çalışacağız. Ermeniler için yapılan tarihi Van Katedrali'ni gezip katedrale bağlı müzedeki ilginç eserleri göreceğiz. Köprüleriyle de ünlü İsfahan'ın İran'ın en büyük nehri Zayenderud üzerindeki tarihi Haju Köprüsü'nde yerel halkın türküler söyleyerek nasıl eğlendiğini izleyip akşam yemeğinde yine geleneksel İran yemek kültürüyle ilgili bilgiler edineceğiz. Çel Sütun Sarayı'na doğru gidiyoruz. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Bizim şey gibi, kapalı çarşı gibi, kapalı çarşı borsası. Burada da dolar alıp satıyorlar. Evet. Çel Sütun Sarayı'na geldik. İçeriye doğru geçeceğiz. İsfahan'ın en meşhur saraylarından olan Çehel Sütun Sarayı, Pers Bahçesi olarak bilinen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 9 bahçeden biri olan Çehel Sütun Bahçesi'nin içinde yer alan büyük bir havuzun sonunda bulunuyor. Safevi Şahı Şah 1. Abbas, eğlence ve kabul törenlerinde kullanılması amacıyla yaptırmış sarayı. Şah 1. Abbas ve sonra gelen şahlar burada büyük davetler verip eğlenceler düzenlemişler. Yabancı elçileri ve konukları bu sarayın terasında ya da kabul salonunda misafir etmişler. Sarayın ismindeki çel, Farsça 40 anlamına geliyor. Aslında sarayın 20 sütunu var fakat ön taraftaki havuza yansıdığından ismi 40 sütun anlamında Çehel Sütun olarak kalmış. Böyle bir yer Özbekistan'da da vardı. Yine 40 sütun, Çehel Sütun, onlar da öyle bahsediyorlar. Yine aynı şekilde 20 tane sütun var. Onlar havuza yansıyınca 40 tane. Evet, 40 oluyor. Oradaki havuz bu kadar büyük değildi ama. O havuz biraz daha küçük. Yapı da bu kadar büyük değildi. Ahşap sütunlar o dönemden kalma yani. Evet. 400 yıllık. Misafirleri böyle biraz kızgın aslanlarla mı karşılıyorlar acaba o dönem? Diyorlar ki desinler ki biz şahı. Nasıl? Biz? Şah. Biz şah olarak sizi konaklıyoruz. Onun için böyle sinirli bakıyorlar, öyle mi? Güç bizim elimizde. Evet. Yani misafir olarak misafirliğinizi bilin. İran'a ayrı gözle bakmayın. Korku salıyor bir yandan da yani. İran'ı dört yandan koruyoruz biz. Dört yandan koruduğunu simgeliyor bu aslanlar yani. Bütün sütunların şeyinde var bu ortadakilerde, değil mi? Evet. Aslanlar, 4 tane aslanla çevrilmiş. Havuz İran'ın mermer taşı. Meşhur İran'ın mermer taşı. İran'ın mermer taşı. Hafif kırmızımsı. Tesip sanatı. İslam'ın önemli sanatlarından tesip sanatıyla süslenmiş. Evet, güller. Saray seramik üzerine fresk ve tablolarla süslenmiş ve zaman içerisinde seramik panellerin birçoğu yerinden çıkarılarak batıdaki büyük müzelerin koleksiyonuna dahil olmuş.
Belli başlı tarihsel olayları betimleyen bu fresk ve tablolardan bizim için en ilgi çekici olanı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı resmi oldu. Yıllarca bıyıklı ve küpeli olarak betimlenen Yavuz Sultan Selim olarak bildiğimiz görüntü burada Şah İsmail olarak betimlenmiş. Resmin sağ üst tarafında yer alan at üzerinde uzun siyah sakallı kişi ise Yavuz Sultan Selim. Yemekleri burada sunuluyor. Akşam buraya geleceğiz. Ama şimdi öğlen yemeği yemek için hemen yan tarafında İsfahan yemeklerinin yapıldığı başka bir yer var. Oraya gidiyoruz. Sabah yola çıkıp önce Kaşan yakınlarındaki Nuşabat'ta Ovi yeraltı şehrini gezip 2,5 saatlik yoldan sonra vardığımız İsfahan'da öğlen yemeği saatine geldik. Ve İsfahan'ın yerel lezzetlerinden Beryuni isimli yemeği tadacağız bugün. Beryunimiz de geldi. Bu da Tirit'ten sonra tüketiliyor. Şimdi Beryuni nasıl yapılıyordu? Ciğer, Evet. Kuzu ciğeri, bu da et. kuzu ciğeri ve kuzu eti Evet. bu şekilde pişiriliyor. Evet. Ve böyle ekmeğe sarılıyor. Tüketirken de ekmeğe sararak tüketiyoruz. Şimdi ben de deneyeceğim, test edeceğim sizin için. Fikirlerimi bilirim. Beryuni'nin nasıl pişirildiğini görüyoruz. Burada suyu buradan alınıyor. Tirit bu suyla yapılıyor. Evet. Değil mi? Etin suyu alınıyor. Sonra kuzu ciğeri ve etle burada karıştırılarak servis ediliyor. Culfa'dan tabii. Aras Ermeniler Culfa'dan mı gelmiş? Evet, Culfa neresi? İran'ın meşhur Culfa şehri var. Tebriz'in yakınında. Oradan. Aras nehrimiz var. Aras Kocaman Nehri. Aras. Evet. Araz diyoruz. Bizim nehrimiz. Azerbaycan deyince. Evet, Araz. Oradan geldiler, buraya yerleştiler. Bu mahallenin de adını Culfa koydular. Colfa koydular. Mahallenin ismi Colfa. Evet, şehirlerini anlandırmak için. Peki bu katedral? Katedral ne zamana dayanıyor? Bayağı tarihi bir katedral. Evet, 400 yıl yani 400 Şah Abbas zamanında yapılmış. Safeviler zamanında. Evet. Zayenderut Nehri'nin güney sahilinde bulunan Yeni Culfa Ermeni mahallesinin tarihi Safevi Şahı 1. Şah Abbas dönemine kadar gidiyor. 1. Şah Abbas, Batı ile iyi ilişkiler kurmak istediğinden, ayrıca Hristiyanların ticaret, sanat ve girişimcilikteki becerilerini bildiğinden, İran'ın kuzeyinde bulunan Doğu Azerbaycan'daki Ermenilerin yoğun olduğu Culfa şehrinden vergi, ticaret, mülk edinme, ibadet konularında belli avantajlar sağlayarak İsfahan'a göç etmelerini sağlamış. İsfahan'ın diğer bölgelerine göre oldukça modern görünen cıvıl cıvıl bir mahalle burası. Hristiyan olsalar bile burada yaşayan Ermeni kadınların başlarını örtüyor olmaları da oldukça ilginç. Bir zamanlar 42 binin üzerinde Ermeni yaşarmış bu mahallede. 19. ve 20. yüzyıllar boyunca İran'ın modernleşmesinde oldukça etkili olan Ermeniler, İran devrimi sonrasında Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi Ermeni diaspora faaliyetlerinin güçlü olduğu bölgelere göç etmişler. Günümüzde ise bu mahallede sayılarının 5000 civarında olduğu düşünülüyor. Vank Katedrali saat 3:30 oldu ve açıldı. Şimdi biz içeriye doğru geçeceğiz. Bu bölgede Ermeni kültürünün en görkemli kanıtı ise 1648-1655 yılları arasında Şah Abbas'ın desteğiyle yapılan Vank Katedrali.
İki kültürden esintiler barındıran katedral hem İran hem de Ermeni mimarisini yansıtıyor. Büyük bir avlu içinde çan kulesi ve geçmişten günümüze kullanılan çanların sergilendiği bölüm, kilise ve müze bulunuyor. Dışarıdan oldukça sade görünen katedralin büyük kapıları ardında duvarlardaki görkemli freskler hayranlık uyandırıcı ve binlerce yıllık inanışın ustalıkla işlenmiş hikayeleri gibi. Katedral farklı inançları mimari yapısına yansıtmasıyla da dikkat çekiyor. Camilerde olduğu gibi kubbe ve kiliselerdeki yüksek kemerler kullanılarak inşa edilmiş. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de yer alan Kıyamet Günü, cennet ve cehennem tasviri gibi birçok hikaye kilisenin duvarlarına resmedilmiş. Freskler, altın işlemeli seramikler, İran'a özgü çiçek motifli minyatürler, katedral içinde dikkat çeken en önemli özellikler. Katedralin müze kısmında geçmiş döneme ait resimler, matbaalar, teleskoplar, Ermenilerin kullandığı kıyafetler, altın ve gümüş işleme ustalarının kullandıkları aletler sergilenmiş. Müzenin en önemli eserleri Rembrandt'ın kara kalem portre çalışması, minik bir dua kitabı ve 20 yaşında bir kızın saç teline yazılan ve ancak mikroskopla görülebilen İncil'den bir cümle. Dünyanın en küçük İncil'i. Dua kitabı, evet, İncil. Evet, 7 dilde yazılmış değil mi Meryem? Evet, 14 sayfada. 14 sayfa. Katedral burada bulunan Ermenilere ibadethane hizmeti vermenin ötesinde İran'da Türkiye aleyhine sürdürülen siyasi ve kültürel propaganda faaliyetlerinin merkezlerinden biri aynı zamanda. Kendi icat ettikleri tarih iddialarıyla burada insanlara sözde Ermeni soykırımı propagandası yapıyorlar. Işıklandırılmış bu Türkiye haritası içinde sözde Ermeni soykırımı bölgelerini işaretlemişler. Tarihi gerçeklerden uzak böyle bir propagandanın yapılması, üstelik de kutsal bir mekan içerisinde dinin de kullanılarak buna izin verilmesi gerçekten çok üzücü. Her yılın 24 Nisan günü kilisede anma organizasyonu düzenleniyor. Ayrıca kilisenin bahçesinde 1975 yılında inşa edilmiş bir sözde soykırım anıtı var. Kilise ve müze duvarlarında tarihi gerçeklere tamamen aykırı yazılar, resimler ve afişler bulunuyor. İsfahan'ı ziyarete gelen yerli yabancı turistlere burada Türkiye karşıtı propaganda yapılıyor maalesef. İran'ın kavşak noktasında Büyük Zayenderud Nehri'nin kaynağına yakın bulunan İsfahan, deniz seviyesinden yaklaşık 1580 metre yüksekte ve doğudaki çöl havzasının merkezinde yer alıyor. Şehrin su ihtiyacı İran'ın batısında kuzey-güney doğrultusunda uzanan görkemli Zagros Sıra Dağları'ndan doğan Zayenderud Nehri ile karşılanıyor. Zayenderud yaşam veren anlamına geliyor. İsfahan'a çölün ortasında vaha özelliği kazandıran ve yaşam veren bu nehir üzerine tam 11 köprü yapılmış. 2 katmanlı, teraslı, kemerleriyle çok zarif bir görüntüye sahip Haju Köprüsü 1650'li yıllarda Şah Abbas tarafından yaptırılmış. Fars mimarisinin en nadide örneklerinden olan köprü aynı zamanda bir bent görevi görmek üzere tasarlanmış. 2 katlı kemerli yapısı ve renkli çinileriyle akşam ışıklandırıldığında muhteşem bir görünüme kavuşuyor. Köprünün tam orta kısmında zamanında Şah'ın oturup manzara keyfi yapabilmesi için hakim bir konuma yerleştirilen seyir köşkü bulunuyor. 133 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki köprü, geçit, bent ve dinlenme yeri olarak 3 işlevi yerine getiriyor. Nehir üzerindeki kemerlerin altında bulunan savak kapakları kapatıldığında su seviyesi yükselerek nehir kenarındaki bahçelerin sulanması sağlanırmış.
Köprünün alt kısmında yayaların girebildiği, dinlenmek için uygun olan gölgelik bir alan bulunuyor. Köprünün yapıldığı dönemde yerel halk burada akan su ile çamaşırlarını yıkar, akşamları da serin bir vakit geçirmek için burada buluşurmuş. 400 kilometreden fazla bir mesafede akan İran'ın en büyük nehri, son yıllarda yanlış sulama politikaları ve artan kuraklık nedeniyle yılın belli zamanlarında tamamen kuruyor ve ortaya bizim görmeye pek de alışık olmadığımız cinsten ilginç bir görüntü çıkıyor. Son derece üzücü olan bu görüntü, kuraklık ve su savaşlarının önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bir öneme sahip olduğunu şimdiden gösteriyor. Gün batımı ile gittikçe canlanan köprü ve çevresi, dini yönetim nedeniyle gece kulübü gibi eğlence yerlerinin de olmamasının etkisiyle kadın erkek, genç yaşlı herkesin geç saatlere kadar eğlenip vakit geçirdikleri yer haline geliyor. Evet, menüye bakıyoruz şimdi. İşte kuzu kebap, işte ondan sonra patlıcan musakka. Yorulmuşum, çay çok iyi geldi. Ayran servisi yapıldı. Fesencan'dı değil mi Meryem? Evet. Fesencan. Fesencan da borma sabzi. Böyle pilav eşliğinde, safranlı pilav eşliğinde servis ediliyor. Bu da zeytun perverdu. Zeytun perverde. İran bölümünün bir mezesi. Evet, Gilan mezesi. Gilan eyaleti tarafının. Evet. Zeytin var. Başka? Ceviz var. Nar suyu. Evet, nar suyu. Evet. Bir de sarımsak. Sarımsak. Bunlarla yenilen bir şey. Bu da sarımsaklı bir şey. Bunun Bu da yoğurt. yoğurt, sarımsaklı yoğurt. Bu Gilan eyaletimiz mezelerinden. Saat artık çok geç oldu. 9'u çeyrek geçiyor. 9'u çeyrek geçe biz otele gidiyoruz artık. Evet, otelimize geldik. Şimdi yerleşeceğiz. Nasıl? Herhangi bir sıkıntı yok. Evet.